Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold simli kullanıyorum. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 404 numara ipimin renk numarası. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim. Daha önce modeli anlattım. Bir modelimin bugün pratik bir şekilde yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini anlatacağım size inşallah. Kol ve yaka kesimine geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle çok beğendiğiniz şu zarif, kolay, şık modelimin yelek yapmak isteyen, hırka yapmak isteyen, bluz yapmak isteyen arkadaşlarımız da kol kesimini bu şekilde yapabilir. Şöyle zaten kenarları olmadığı için şöyle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zincir çekerek başlıyorum hanımlar. Modelimin anlatımını bu videoyu ilk kez izliyorsanız anlatımını izlememişseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Modelimin kurulumunu anlatımını detaylı bir şekilde linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linki tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şöyle bir zincir çektim. Trabzanın tepesine sık iğne. Zincirimin içine şöyle zincirime batıyorum. Sık iğne. Burada şimdi hanımlar bu sıram zaten sık iğne sırası. Burada kol kesimi de aynı şekilde yapmış olacağız. Şöyle sık iğne sırası. Hepsi sık iğne bu şekilde batıyorum. Burada bu sırada bu şekilde gittiğimizde dönüşte burada kol ayrımımızı yapacağız. O zaman detaylı bir şekilde size şöyle anlatacağım. Şimdi sadece tek tek bir trabzana, bir zincire sık iğne. Bakın zincirin içine batıyorum, trabzanın tepesine. Bir tane zincirimiz var arada, bir zincirimize batıyoruz, bir trabzan, bir zincire, bir trabzan. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar tamamlayayım. Orada beraber devam ederiz. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Burada 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Bakın. Dibindekine değil zaten. Bir boş bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle. Şimdi burası yaka kısmı hanımlar. Yaka kesimi başlatacağım. Şöyle bir trabzan yarım. Kapatmıyorum. Modelim bu şekilde. İpimi doladım. Hayır burası. Pardon. Şöyle trabzan sırasıdır. Burada ne yapıyorum? Şöyle bir trabzan yaptım. İpimi doladım. Zincir çekmeden bir trabzan boş bırakıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bunun yaka kesimini göstermeye çalışıyorum hanımlar. Daha önce şöyle şu şekil yapalım. İkisini bir kapattım. Bakın şöyle tekrar anlatayım. İpimi doladım. Birinci trabzan sık iğnedeydi. İkinci sık iğneye battım. Şöyle bir çektim, kapatmadım. İpimi doladım. Hiç zincir çekmiyor. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir ipimi doladım. Burada yaka kesimini yapıyorum. Bir boş bırakıyorum. Trabzan bir boş bırakıyorum. Bir trabzan bir zincir. Bir boş bırakıyorum. Bir trabzan bir zincir. Bir boş bırakıyorum. Bir trabzan bir zincir. Bir boş bırakıyorum. Bir trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan boş bırakıyoruz. Diğer trabzanın tepesine gelecek şekilde zaten.
Şimdi burada kol altı ayrımını yapacağız. Hanımlar siz kaç sıra yaptığımı, zincirin ne kadar olduğunu siz yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Gerçekten ben şöyle yelek yapıp bitirmiyorum ve bedenleri de bilmiyorum. Kaç bedene ne kadar gider onu kesinlikle bilmiyorum. Sizi yanıltmak istemiyorum. Şöyle zaten bu model iki sırada, bakın iki sıradan oluşuyor. 1 2 1 2 1 2 bu şekilde oluştuğu için siz kime yapıyorsanız, kaç beden yapmak istiyorsanız siz onu önce kaç beden kaç santime denk geliyorsa onu o hesabını yapın. Ona göre şunu ölçün. Yani bir fazla bir eksik, yani hiçbir şey bedende herhangi bir şey olmaz. Bir sıra eksik veya bir sıra fazla olursa ne küçük gelir ne de büyük. Onu bu modelde hiç öyle düşünmeyin. Onu sormuşsunuz, onu da aydınlatmak istedim. Şöyle mezurayla ölçerseniz yaparsınız. Kaç santim size lazımsa, kaç bedense kaç beden kaç santime denk geliyorsa zaten arka sabit, önlerde arkanın yarısı olacak ve birazcık az bir şey daha fazla olacak şekilde biraz ön daha geniş oluyor arkadan. Şöyle bir her birinden bir 5 santim daha fazla olması gerek. Önlerin arkadan daha fazla olması gerek. Onu da söylemek istiyorum. Ona göre siz yeleğinizin bedenini kendiniz ayarlayacaksınız. Gerçekten ben o beden kısmını hiç bilmiyorum. Hep soruyorsunuz. İlginize çok teşekkür ederim ama ben bilmiyorum. Ben size o yüzden yardımcı olamıyorum. Olamadığım için de üzülüyorum. Gerçekten olmak istiyorum. Ama ben sadece model anlattığım için o siz değerli takipçilerim istiyorsunuz, diyorsunuz işte yelek yapmak istiyorum, kol ve yaka kesimini nasıl yaparız? Ben onu biliyorum ama gerçekten şu beden işlerinden hiç anlamıyorum. Onun için size yardımcı olamıyorum. Sizin için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapılır onları gösteriyorum. Ama beden bilmiyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4. Şöyle şunun tepesine battık. Şurası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Bunu da ben bunları yapıyorum hanımlar. Bunlar benim küçük parça model anlattıklarımın üzerinde yapıyorum. Bunlardan yelek olmaz. Bunlar yelek değil. Bunu da açıklamak istiyorum. Bunlar yelek değil. Bunu yelek yapmayacağım. Sadece şöyle e, temsili. Şöyle minyatür bir şey yapıyorum. Küçük bir şey. Orada size anlatmaya çalışıyorum. Sadece benim konum bu. Şey değil yani. Şöyle ben model yaptım da yelek yaptım da bu yelek bu şekil bu kaç beden onu bilmiyorum yani. Onu da söylemek istedim. Bir zincir çekip dönüyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne. Bir sıra sık iğne gidiyoruz, bir sıra trabzan hanımlar. Zincirimin içine batıyorum, sık iğne. Modelim bu şekil zaten ilerliyor. Sık iğne. Sık iğne sırasında olduğumuz için zaten burada herhangi bir uygulamamız olmayacak hanımlar. Ben bunu başa kadar sık iğne ile devam edeyim. Ön yüzünde yine yaka kesimini beraber devam ettireceğiz. Bu şekilde bir zincire, bir trabzanı, bir zincire batıyoruz, bir trabzanı. Bu şekilde sık iğnelerimizin sırasını tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Şu beraber topladığım trabzanların tepesine değil sonundaki zincirin içine batıyorum. Bakın normalde buraya batmam lazım, batmıyorum. Şöyle atlıyorum, bir iki trabzan. El sık iğne. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki modelin tepesine değil. Burada iki tanesini bir kestik. Modelimizi eksiltmiş olduk. Buradan sayıyorum, 1 2 üçüncüye. İkinciye batmamız gerekirken üçüncüye batıyoruz. Eksiltmeye. Şöyle bir iki kere doluyorum. Arttaki trabzanın beline giriyorum. 1 2 üçüncü hepsini bir kapatıyorum.
bir zincir modelimi burada hem modelimi uyguladım hem de kesimimi yapmış oldum hanımlar. Burada sık iğnemizi atlayarak bu şekilde bir sık iğne boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Yarım trabzan. Bir iki kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline giriyorum. Bir 2 3 bir zincir, bir sık iğne boş bırakıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Yarım trabzan. Bir iki kere doluyorum. Trabzanın beline giriyorum. Bir 2 3 beraber kapatıyorum. Bir sık iğne boş bırakıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Yarım trabzan. İki kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle 2 sonra hepsini bir kapatıyorum. Bir zincir. Trabzanın tepesine bir sık iğne boş bırakıyorum. Zincirin içindeki sık iğne. Kapatmıyorum. İki kere doluyorum. Trabzanın beline doluyorum. Şöyle modelimi uyguluyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Burada zaten dönüş sağlayacağız hanımlar. Burası kol altı. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bakın bir sık iğne boş bırakıyorum. İkinciye trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle yarım trabzan, bir iki kere doluyorum. Buradaki trabzanın beline de giriyorum. 2 2 sonra 3'ünü beraber kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Tekrar geri dönüyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne. Zincirime battım. Sık iğne. Yine sık iğne sırasındayız. Sık iğne. Zincirime batıyorum. Sık iğne. Ben bu şekilde sıramı yine sıra sonuna kadar devam edeyim. Yaka kısmına kesime gelince beraber kesime devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Buradaki trabzanımızın tepesine batıp sık iğne yapmamız gerekiyor. Onu yapmayacağım yine. Buradaki yaka kesiminde hep bunun tepesine batmıyoruz. Son trabzanımızda. Zincirin içine battım. Bir, ikinci zincire battım. 2. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Bakın dönüyorum. İpimi doluyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine değil atlıyorum. 1 2 3. trabzan sık iğnemin tepesine. Şuradaki ikinci trabzanın tepesine batıyorum hanımlar. Şöyle kesim yapmış oluyorum. Bakın bu trabzanımızı da kesmiş olduk. Bir zincir, bir boş, ikinci sık iğne. Bir zincir, bir boş, ikinci. Bir boş, bir sık iğne. Atlıyorum ikinciye trabzan. Bir zincir, bir boş, ikinciye trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayıp sık iğne sırası tekrar geleceğim. Döneceğim. Şuraya yaka kesimine gelince beraber yakamıza devam edeceğiz kesimi. Evet hanımlar, yine sıra sonuna geldim. Buradaki dediğim gibi bu trabzanın tepesine sık iğne yapmıyorum. Sadece buna kesim yaptığımız için. Şöyle bir zincire batıyorum. 2 tane sık iğne. Bakın şöyle yakamız içe doğru gidiyor. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki trabzanın tepesine değil atlıyorum. 1 2 3. sık iğnemize. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Kesim yapıyoruz hanımlar. Bir trabzan kapatmıyorum. 2 kere doluyorum. Alttaki trabzanın beline dolayıp 1 2 üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincir, ipimi doladım. Bir sık iğne boş bırakıyorum. İkinci sık iğne. Bir trabzan, 2 kere doladım. Alttaki trabzanın beline şöyle trabzan. Bir zincir, bir boş bırakıyorum. Bu şekilde sıramı yine tamamlıyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar döneceğim. Sıra sonunda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zaten
kol altı kesimimizi yaptığımız için burayı düz gidiyoruz. Tekrar dönüp yaka kesimine geldiğimde beraber kesmeye devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yakamız ortaya çıkmaya başladı. Yine son trabzanımın tepesine batmıyorum, yanındaki zincirlere. Bir kesim yaptığım için trabzanın tepesine batmıyorum. Bir tane sık iğnemi de oradan eksiltmiş oluyorum. 2 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın, ilk trabzanımın tepesine batmıyorum. 1 2 üçüncüye, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan, bir zincir, bir boş bırakıyorum, ikinciye trabzan, boş bırakıyorum, ikinciye trabzan. Bakın, kesimimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok da güzel oluyor. Etrafını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Herhangi bir oya yapabilirsiniz. Veya şuradan yeleğin lastiğinden başlayarak sık iğnelerle şu zincirleri doldurarak da etrafını geçebilirsiniz hanımlar. Bu şekilde tekrar yakaya döneyim, beraber devam edelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Sık iğnemi tamamladım. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, bir ikinciye, birinci trabzanın tepesine değil, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan, yarım trabzan kapatmıyorum. 2 kere doladım alttaki trabzanın beline. Hepsini bir kapattım, bir zincir, bir sık iğne boş bırakıyorum, trabzanın tepesine batıyorum, bir trabzan kapatmıyorum. 2 kere doluyorum, alttaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle 2 2 üçünü bir kapattım, bir zincir, 2 kere doluyorum, alttaki trabzanın beline giriyorum. Bakın, bu şekilde yaka kesimimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi ben artık yaka kesimi yapmayacağım. Bir iki sıra düz gidip öreceğim hanımlar. Yakamın gerçeği ortaya çıkması için bakın, çok da güzel düzgün bir şekilde yakamız oldu. Şimdi ben bir iki sıra şöyle düz örmeye devam edeceğim. Kesim artık yapmayacağım. Kesimim yeter. Onu da nasıl devam edeceğim? Şimdi yakaya dönünce beraber yapacağız. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Bakın, zincirime battım. Burada trabzanımın tepesine de batıyorum. Sadece kesim yaptığımız zaman bu son trabzanımıza batmadık. 2 tane zincire batıyorum. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Bakın, bir tane boş bırakıyorum. İkinciyi hemen trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan, bir zincir, bir boş, ikinciye trabzan. Artık bu şekilde modelimizi normal bir şekilde devam edeceğim. Bir iki sıra gidip geleyim. Yakam şöyle daha bir kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Bakın, şimdi de çok güzel duruyor. Şöyle bu modelimi de bitireyim. Ondan sonra karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar, şöyle yaka kesmemizi tamamladık. Gerçekten çok güzel bir yaka ortaya çıktı. Kol altı kesimimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi dediğim şekilde etrafını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz de bu şekil bile bırakabilirsiniz hanımlar. Umarım size yardımcı olabilmişim, anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.